Bir süreci anlamanın en basit yolu şudur. Bir şey girer, bir şey olur, bir şey çıkar. Kulağa fazla basit geliyor olabilir ama iş hayatındaki birçok karmaşık problemin temeli tam olarak burada saklıdır. Çünkü çoğu zaman süreçte bir sorun yaşadığımızda hemen sonuca bakarız. Ürün geç çıktı, rapor hatalı geldi, müşteri şikayet etti, sipariş eksik sevk edildi, toplantıdan karar çıkmadı. Ama şunu sormayız. Bu sürece ne girdi? Bu girdiği kim sağladı? Süreç içinde ne oldu? Çıktı kime gitti? Ve o kişi bu çıktıyı kullanabildi mi? İşte bu derste 4 temel kavramı konuşacağız. Girdi, çıktı, tedarikçi ve müşteri. En basit haliyle başlayalım. Girdi, bir sürecin çalışması için ihtiyaç duyduğu şeydir. Malzeme olabilir, bilgi olabilir, insan olabilir, zaman olabilir, veri olabilir, talimat olabilir, onay olabilir. Çıktıysa sürecin sonunda ortaya çıkan sonuçtur. Ürün olabilir, rapor olabilir, karar olabilir, hizmet olabilir, onaylanmış bir belge olabilir, sevk edilmiş bir sipariş olabilir. Tedarikçi, bu girdiği sağlayan kişi, ekip, sistem ya da kurumdur. Müşteri ise sürecin çıktısını kullanan kişidir. Şimdi bunu günlük hayattan düşünelim. Evde kek yapmak istiyorsun. Girdiler nelerdir? Un, şeker, yumurta, süt, yağ, tarif, fırın ve zaman. Bunları kim sağlar? Market malzemeyi sağlar, tarif bilgiyi sağlar. Sen zamanı ve emeği sağlarsın. Süreç nedir? Karıştırmak, hazırlamak, pişirmek. Çıktı nedir? Kek. Müşteri kimdir? Keki yiyecek kişi. Eğer un bayatsa, tarif yanlışsa, fırın düzgün çalışmıyorsa ya da süreyi yanlış ayarladıysan çıktı iyi olmaz. Yani kötü çıktı çoğu zaman sadece son adımdan kaynaklanmaz. Girdi yanlış olabilir. Tedarikçi geç kalmış olabilir. Süreç doğru işlememiş olabilir. Müşterinin ne beklediği anlaşılmamış olabilir. İş hayatında da aynı mantık geçerlidir. Bir üretim sürecinde girdi, kumaş, aksesuar, dikim talimatı, teknik föy, iş gücü, makine ve zaman olabilir. Süreç, kesim, dikim, kontrol, paketleme ve sevkiyat adımlarından oluşur. Çıktı, müşteriye gönderilen üründür. Tedarikçiler, kumaşçı, aksesuar tedarikçisi, planlama ekibi veya teknik ekip olabilir. Müşteri ise ürünü alan marka, mağaza ya da bir sonraki süreç adımıdır. Bir ofis sürecinde ise girdi bir talep olabilir. Mesela satış ekibi operasyon ekibinden termin bilgisi ister. Burada satışın talebi girdidir. Operasyon bu talebi işler, üretim durumunu kontrol eder ve bir termin cevabı üretir. Çıktı, verilen termin bilgisidir. Müşteri ise bu bilgiyi kullanacak satış ekibidir. Bu örnek bize çok önemli bir şeyi gösterir. Her süreç bir müşteri tedarikçi zinciridir. Birisi bir şey sağlar, birisi işler, birisi sonucu kullanır. Bu zincirin herhangi bir yerinde belirsizlik varsa problem çıkar. Girdi eksikse süreç aksar. Girdi yanlışsa çıktı hatalı olur. Tedarikçi geç kalırsa süreç bekler. Çıktı net değilse müşteri kullanamaz. Müşteri beklentisi anlaşılmadıysa süreç doğru çalışsa bile değer üretmeyebilir. İşte Yalın, 6 Sigma'da bu kavramlar bu yüzden çok önemlidir. Çünkü problem çözmeye başlamadan önce sürecin sınırlarını net anlamamız gerekir. Süreç nerede başlıyor, nerede bitiyor? Hangi girdilere ihtiyaç duyuyor? Bu girdileri kim sağlıyor? Hangi çıktıyı üretiyor? Bu çıktıyı kim kullanıyor? Bu soruları sormadan yapılan iyileştirme çalışmaları genellikle bulanık kalır. Mesela bir kalite problemi düşünelim. Ürün ölçüsü sürekli hatalı çıkıyor. İlk tepki şu olabilir. Dikim ekibi hata yapıyor. Ama belki kalıp bilgisi güncel değildir. Belki kumaş çekme değeri yanlış verilmiştir. Belki teknik föy eksiktir. Yani çıktıdaki problem girdide başlamış olabilir. Başka bir örnek. Raporlar sürekli yanlış hazırlanıyor. Hemen raporu hazırlayan kişiyi suçlamak kolaydır. Ama belki veri kaynağı hatalıdır. Belki rapor formatı net değildir. Belki hangi KPI'nin kullanılacağı tanımlı değildir. Belki müşteri yani raporu kullanan ekip ne istediğini açık anlatmamıştır. Burada mesele kişiyi suçlamak değil, sürecin girdilerini, çıktısını, tedarikçisini ve müşterisini netleştirmektir. Bu kavramlar SIPOC'un da temelidir. SIPOC, Supplier, Input, Process, Output, Customer kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Türkçesiyle tedarikçi, girdi, süreç, çıktı ve müşteri. SIPOC bize sürece yukarıdan bakmayı sağlar. Çok detaya boğulmadan sürecin ana ilişkilerini görürüz. Tedarikçi kim? Ne sağlıyor? Bu girdi hangi süreçte işleniyor? Süreç sonunda ne çıkıyor? Bu çıktıyı kim kullanıyor? Daha profesyonel seviyede ise bu kavramlar süreç performansını yönetmenin temelidir.
Çünkü her girdinin kalitesi çıktının kalitesini etkiler. Kötü veri girerse kötü karar çıkar. Eksik malzeme girerse eksik ürün çıkar. Yanlış talimat girerse yanlış uygulama çıkar. Belirsiz beklenti girerse memnuniyetsiz müşteri çıkar. Bu yüzden süreçleri iyileştirirken sadece çıktıya bakmayız. Girdileri de kontrol ederiz. Tedarikçilerin performansını da izleriz. Müşterinin çıktıyı nasıl kullandığını da anlamaya çalışırız. Yapay zeka ve dijital workflow sistemleri de bu noktada çok önemli hale gelir. Bu kavramlar netse, yapay zeka süreci çok daha iyi analiz edebilir. Örneğin yapay zekaya şöyle sorabilirsin. Bu süreci SIPOC formatında analiz et. Tedarikçileri, girdileri, ana süreç adımlarını, çıktıları ve müşterileri tablo halinde çıkar. Eksik veya belirsiz noktaları ayrıca listele. Şimdi küçük bir uygulama yap. Bugün yaptığın bir işi seç. Sonra 5 soruya cevap ver. Bu işin tedarikçisi kim? Bu işin girdileri neler? Bu iş hangi temel adımlardan oluşuyor? Bu işin çıktısı ne? Bu çıktının müşterisi kim? Girdi, çıktı, tedarikçi ve müşteri kavramlarını netleştirmek, süreç iyileştirmenin en temel adımlarından biridir. Çünkü sürecin neyle başladığını, ne ürettiğini, kimden beslendiğini ve kime hizmet ettiğini bilmeden o süreci gerçekten iyileştiremezsin.